Josh Hartnett, John Wick filmlerinin sertliğini Jackie Chan filmlerinin amansız cesaretiyle harmanlayan yeni bir aksiyon gerilim filmi olan Fight or Flight'la kuşatılmış ama seksi Zeddy havasını canlı tutuyor. James Madigan'ın yönettiği film, kanlı ve kanlı olduğu kadar neşeli bir şekilde abartılı. Son yıllarda çıkan en iyi uçak gerilim filmlerinden biri Gerard Butler'ın Plane ile aynı seviyede. Ancak Brooks McLaren ve DJ Cotrona tarafından yazılan Fight or Flight çılgınlık açısından radarın dışında. Hartnett, sürgünde yaşayan ciddi bir Amerikan ajanı olan Lucas Reyes'i canlandırıyor. Onu Bangkok'ta üzüntülerini içkiye boğarken buluyoruz. Bir süredir şehirdedir ancak tanıdığı bir hükümet yetkilisi arayan kimliğinde mutlak F Angie olarak etiketlediği biri onu takip edip hayalet olarak bilinen gizemli bir haydutu tanımlama görevine çektiğinde kendini kurtarmak için aniden nadir bir şans elde eder. Değerli varlık Bangkok'tan San Francisco'ya giden bir uçaktadır. Çok geçmeden Lucas da o dövüştedir. Ancak yakın tarihin en çılgın film açılışlarından biri gerçekleşmeden önce değil, yaklaşan kargaşanın tonunu belirleyen çılgın ve şiddetli bir sahne. Buna Fight or Flight'ın sürprizi de dahil. Uçuş hem Lucas'ı hem de hayaleti öldürmekle görevlendirilen küresel suikastçılarla dolu. Birdenbire ikili, hayatları için kanlı bir mücadeleye dönüşen bir mücadelede bir araya gelmek zorunda kalıyor. Sert türbülansla yükseklerde uçmak. Josh Hartnett, Night Shyamalan'ın 2024 gerilim filmi Trap'te tüyler ürpertici bir üslupla ustaca bir şekilde iş çıkardı. Fight or Flight'taki modern zaman aksiyon kahramanı için oldukça uygun bir isim, uzman dövüş koreografisi ve gerçekten çılgın hareketler konusunda ustalaşmış. Film, kahramanımızı hayaleti bulmak için lüks bir çift katlı uçağa bindirdikten sonra film seyirciler için uçak içi eğlence sunmakta vakit kaybetmiyor. Lucas ile ilk kötü adam arasındaki kan banyosu destansı ve yazarlar hikayenin geri kalanında bu süper şarjlı enerjiyi koruyor, ara sıra durup bizim ve karakterlerin nefes almasını sağlıyorlar. Lucas, hem kurnaz hem de becerikli olan İsha'dında kafası karışık bir uçuş görevlisinde beklenmedik bir müttefik bulur. Kısa süre sonra İsha, Lucas'la birlik olur ve en başından itibaren emniyet kemerlerini rastgele çözen ve öldürmeye giden, Lucas'ı veya hayaleti arayan uçaktaki suikastçıların akınına karşı koyabilecek gibi görünür. Filmin kahramanın kahramanı kurtardığı klişesini alt üst ettiği yer burasıdır. Gerçekte Lucas'ın yardımına gelen İsha'dır. Sonuç, kahramanlarımız ve katiller birbirleriyle olabildiğince gizli bir şekilde kedi fare oyunu oynarken aksiyon dolu ve tamamen eğlenceli bir heyecan yolculuğu, sonuçta gerçek yolculardan hiçbirinin neler olup bittiğini öğrenmesi mümkün değil. Hartnett ve Chandran harika bir ikili oluşturuyor ve son jeneriğe gelindiğinde bu ikilinin diğer Fight or Flight filmlerinde tekrar görünebileceği ima ediliyor. Bu yazının yazıldığı sırada Rotten Tomatoes'un %100 puanına bakılırsa bu olasılık hakkında biraz sohbet bekleyebilirsiniz. Josh Hartnett, 2025'in en iyi yeni aksiyon kahramanı. Bu arada Fight or Flight'ta sunulan dövüş koreografisi grafiklerin dışında Hartnett ve Chandran diğer birçok aksiyon gerilim filminden ödünç aldıkları bu karmaşık dövüş sahnelerinde etkileyici. Sonuç olarak umursamayacaksınız. Hartnett, yılın şu ana kadarki en iyi aksiyon anti kahramanlarından biri olarak ortaya çıkıyor. Bu sahneleri çekmek için gereken fiziksel beceri şaşırtıcı ve bu aktörler unutulmaz performanslar sergiliyor. Chandran da bu kadar sert roller için düşünülmeli. Ancak Fight or Flight sonunda kendi çılgınlığına takılıp kalıyor. Bazen sınırda bir kamp. Lucas'ın kontrol ettiği hükümet yetkileri de karışıma atılıyor. Örneğin Catherine'e Lucas'ın eski sevgilisi gücü olan bağımlılığı geçmiş ilişkilerini tehlikeye atmış. Julian Kostov'un Aaron'u aynı zamanda tanınmak için yarışan ve olay örgüsüne daha az faydalı görünen basmakalıp yalaka çalışan. Yazıldığı haliyle roller çok abartılı, özellikle de Kostov'un erken dönemdeki aşırı tepkileri bu aksiyon gerilim filmine davetkar bir daveti baltalıyor. Matthew Flannery'nin sinematografisi de alkışa hak ediyor. The Raid aksiyon filmlerinde olduğu gibi Flannery bir dizi süper yüklü anlarda tamamen akıl almaz bir şey sunuyor. Sonuç, Fight or Flight'ı ortalama bir kalıp aksiyon eğlencesinin ötesine taşıyor. Flannery, sinematograf olmasının yanı sıra aynı zamanda A kamera operatörüydü. Adamın filmin yaklaşık %90'ında kamerayı tuttuğu söyleniyor. Ve bu film bağımsız havasına yaslanırken bunun kolayca bir dizi filme dönüşebileceğini düşündüren ışıklar var. Biz buna varız. Abartılı eğilimlerine rağmen Fight or Flight saf patlamış mısır filmi eğlencesi, keskin, aksiyon dolu ve heyecan verici. Fight or Flight 9 Mayıs'ta sinemalara geliyor.